Beni dünyanın her bir yerinden seyreden vatanımın güzel ve değerli insanlarını saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Almanya'da Bürgergeld değişiyor. Yani Hartz 4'tü. Bürgergeld oldu. Şimdi tekrar değişiyor. Yardım için iş arama şartı geliyor. İş reddedenler, değerli izleyiciler, bundan böyle yardım alamayacak. Bu yeni kural ne zaman devreye geçecek, nasıl olacak, nasıl bitecek? Bütün bilgiler bu haberimde. Ben Murat Bozdan, hepinize hayırlı uğurlu dinlendirici bir hafta sonu diliyorum. Değerli izleyiciler, sizler de bana destek olmak istiyorsanız videoma bir like verin. Ücretsiz abone olma imkanınız var. Abone olabilirsiniz. Ailemize gelirseniz tabii ki bizler de seviniriz ve hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Almanya'da hükümet ülkedeki sosyal yardım sistemini dönüştürmeye hazırlanıyor. Ah Almanya, ah. Mevcut Bürgergeld yardımı yeni bir modelle Grundsicherung, yani Türkçesi temel geçim güvencesi adı altında yeniden yapılandırılacak. Yeni dönemle hak sahiplerinin yükümlülükleri netleştirilecek, denetim ve yaptırım mekanizmaları sıkılaştırılacak. Değerli izleyiciler, sonunda tekrar hesaplanacak, tekrar bakılacak. Nereden kısabiliriz, nereden daha az verebiliriz, bunlara bakacaklar. Yani onun için yardım alanlar lütfen çok iyi dinleyin. Belki bazı şeylere daha titizli olarak dikkat etmeniz lazım. Berlin'deki hükümet zirvesinin ardından açıklanan karara göre Bürgergeld sistemi artık aşamalı olarak kaldırılacak ve yerine geçecek Grundsicherung ile teşvik ve yükümlülük ilkesi öne çıkarılacak. İş gücüne katılım yardımdan faydalanma koşu olacak. Yaptırımlar ve yükümlülükler sertleşiyor. Yeni sistemde uygun bir iş teklifini açıkça reddedenlerin yardım ödemesi tamamen durdurulabilecek. Yani değerli izleyiciler, çalışamıyorsanız artık sebebini bilmiyoruz. Çeşitli türlü nedenler var. Size bir iş verdikleri zaman ya ben bunu yapmak istemiyorum veya yapamıyorum dediğiniz zaman icabında diyecekler ki okey, yardımı kesiyoruz. Ayrıca kayıt dışı ve kaçak çalışma, dikkat, kaçak çalışma faaliyetlerine yönelik denetimler arttırılacak ve cezai mekanizmalar güçlendirilecek. Ve inanıyorum ki Murat Bozdoğan İsviçre inanıyor ki daha fazla kontroller olacak. Değerli izleyiciler, aman dikkat edin. Yani kaçak çalışma, şimdi kaçak çalışma şöyle de olabilir. Komşuya bir işte yardım edersin, dedektif gönderirler, derler ki bak sen kaçak çalıştın. Aslında bedava herhangi bir taşımada bir şeyde komşuna yardım ediyorsunuzdur. Aman aman diyorum, bakın dikkat edin diyorum yani. Bu konularda çok hassas olmak lazım. Varlık sınırları yeniden tanımlanıyor. Geldik bu konuya. Almanya'dan bir gurbetçimizin başına geldi 1. Avusturya'dan bir gurbetçimizin başına geldi 2. Bunlar benim bildiğim ve haberini yaptıklarım. Belki kim bilir daha kaç yüz kişinin başına geldi. Yardım alan ama Türkiye'de evi, arsası, dükkanı, şusu busu olanlar. Dikkat! Mevcut varlık muafiyetleri Schonvermögen, Almancası, yaştan ve çalışabilirlik kriterlerinden bağımsız olarak yeniden düzenlenecek. Amaç, varlık sınırlarının daha adil şekilde belirlenmesi ve kaynakların daha dengeli kullanılması olacak. Yani bu konuda da daha titizli olarak kontrol edilecek. Ukraynalar. Tamam, Ukraynalar bizi şimdi burada ilgilendirmiyor ama onu da tabii ki öğrenelim. Ukraynaların başına ne gelecek? Oradan da belki tanıdığınız Türk vatandaşlarımız vardır. Belki Almanya'ya sığınma yaparlar. 1 Nisan 2025'ten sonra Almanya'ya gelen Ukrayna savaş mağdurları yeni sistemde Bürgergeld yerine, yani Bürgergeld almıyorlar, sığınmacı yardımları yasası Asylbewerberleistungsgesetz, yani iltica kapsamında destek alacak. Yani iltica yardımı alacak.
Bana kalırsa o daha da az olacak. Benim bildiğim, sizler bunu daha iyi biliyorsanız lütfen bana yorumlarda yazın. Bu düzenleme özellikle vatandaşlık yardımı sisteminin sınırlarını netleştirmek için planlanıyor. Takvim ve uygulama süreci. Değerli izleyiciler, aranızda belki vardır Bürgergeld alanlar. Bizi tabii ki burada tekrar aydınlatabilirsiniz. Bu nasıl oluyor? Benim bildiğim kiranızı ödüyorlar, kaloriferinizi ödüyorlar, ceyranınızı ödüyorlar ve sizin günlük giderinizi hesaplıyorlar. Bunlar için siz bir yardım alıyorsunuz ve bütün sigortalarınız ödeniyor. Bu doğru mu yanlış mı? Ben yanlış mıyım burada? Bana yorumlarda yazarsanız hepimizi aydınlatın. Bakın Avusturya'dan izleyen var, Türkiye'den izleyen var, İsviçre, Belçika, Danimarka, İsveç sağ olsunlar. Ta Amerika'dan Murat Bozdağ'ını izleyen vatandaşlarımız var, abonelerimiz var. Takvim ve uygulama süreci. Koalisyon hükümeti reformun ayrıntılarını bağlı bakanlıkların kısa süre içinde sunacağı yasa taslaklarıyla şekillendirilecek. Genel çerçeve şu şekilde olacak. Bürgergeld'in sistematik olarak Grundsicherung'a dönüştürülmesi. Yani Bürgergeld kalkıyor, ondan sonra Grundsicherung. Yardım yükümlülüklerinin sıkılaştırılması ve iş gücüne katılımının esas alınması. Yani bir nevi insanları zorla çalışmaya davet ediyorlar. Almanya'daki kaynaklara göre bu dönüşüm yeni Grundsicherung sisteminin dikkat 2026'da devreye girmesiyle birlikte başlayacak. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bilhassa Almanya'da yaşayan Türk vatandaşlarımız inşallah bu haberden faydalanmıştır. Faydalandıysanız, videomu beğendiyseniz, beni beğendiyseniz bir like verirseniz tekrar tabii ki sevinirim, gurur duyarım. Değerli izleyiciler, Almanya. Bundan seneler evvelsi benim babam da Türkiye Bursa'dan tahta bavul deniyor değil mi? Bavulla Almanya'ya gitmiş. Daha ben 58 yaşındayım. Ben daha dünyada yokum yani. Artık hesaplayın. Babam sağ olsun kendisi şimdi 89 yaşında, 22 yaşında Almanya'ya gitmiş. Kendiniz hesaplayabilirsiniz ne zaman Almanya'ya gitmiş. Almanya. Bizim Türklerimiz değerli izleyiciler, Almanya o zamanlar tabii ki 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıktan sonra Almanya'yı şimdiki haline getirenler de bizim Türk vatandaşların yardımıyla oldu. Yani bütün Almanya'ya giden Türk vatandaşların emeği var, teri var, emek var Almanya'nın şimdiki haline gelmesi. Yani bunu da unutmayalım. Türk vatandaşlarımız Almanya'ya çok hizmet etti. Tabii ki Almanya ülkesi de Türk vatandaşlarımıza biraz hizmet edebilir diyorum. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Bu benim düşüncem. Benim düşüncem, herkesin kendi düşüncesi vardır. Düşüncelerinizi yazabilirsiniz ama düşünüyorum ki bakın zaman belki diyeceksiniz ya sen İsviçre'ye nasıl geldin? Onu da aceleden söyleyeyim değerli izleyiciler. Babam Almanya'da çalışıyor. Biraz para biriktiriyorlar. Diyorlar ki biz diyorlar dönüş yapalım artık. Ama Türkiye'ye döndükten sonra ne bileyim ben daha o zaman çok ufakmışım. 3-4 yaşlarındaymışım. Paraları çok çabuk bitiyor. Bu sefer gene yurt dışına gitmek için müracaat ediyorlar. Hem Almanya'ya hem İsviçre'ye. İsviçre'de şansları bu sefer çıkıyor. Bu arada benim annem babam da Türkiye'de ayrılmışlar. Babam tekrar evlenmiş. Bunu da dile getireyim. Yani bakın özel hayatımdan biraz konuşuyorum. Ve İsviçre'de de biraz para kazanıp geri döneceklermiş ama o da olmuyor. Ben 11 yaşına gelince diyorlar ki oğlum Murat sen gel bakayım İsviçre'ye. Bu arada okula başla. Ondan sonra işte buralara geldik. Değerli izleyiciler, isterseniz bunun da daha detaylı videosunu yapabilirim. Bana yorumlarda yazabilirsiniz. Hepinize tekrar hayırlı uğurlu bir dinlendirici hafta sonu diliyorum. Kendinize dikkat edin. Sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın. Benimle kalın. Abone olarak kalın. Murat.